Evet, değerli RTV izleyenleri. Şimdi Tehran Times gazetesinin 1981 senesinin Kasım'ın 26'sı Perşembe günü çıkmış. Yani 5 Azar 1360 yazıyor. İran'a özgü bir takvim mi o bilmiyorum. Olabilir. E, Ve fiyatının 25 riyal olduğunu söylüyor. Gazetenin fiyatı 25 riyalmiş. İran riyali. My righteous servants shall inherit the land diyor Holy Quran. Kur'an'dan bir iktibas yapılmış İngilizce olarak. Nasıl çevireceğimi bilmiyorum. Bizim hakikat üzere ya hakikatlı hizmetkarlarımız dünyayı tevarüs edeceklerdir falan gibi. Artık çevirisini ulema bilir, ben bilmem. Şöyle yazılmış. Land deyince tabi bu dünya manasına gelebileceği gibi muayyen bir ülke olabilir. My righteous servants shall inherit the land, Holy Quran. Böyle bir sloganla çıkmış. In this issue, bu nüshada şunlar vardı diyor. Brezhnev-Schmidt talks on bridging East-West differences on arms control concluded. Sovyet lideri Brejnev ile Batı Almanya'nın yani Federal Almanya'nın o dönemki şansölyesi Schmidt'in Doğu bloku ile Batı bloku arasındaki farkları yani uzlaşmazlıkları uzlaştırma amacıyla bilhassa da silahların kontrol edilmesi hususunda icra ettikleri görüşmelerin muhtevası. Fakat Brejnev niçin acaba Schmidt'i kendisine muhatap almış? Esas muhatabı değil çünkü o. Bu Amerikalıların yetkilileriyle konuşmazdan evvel belki bir ön yoklama olabilir. Çünkü o gibi konularda esas muhatap o dönemki Federal Almanya olamazdı. Bir başka husus diyor. "30 leading opposition figures freed in Egypt." Mısır'da diyor muhalefetin önde gelen 30 kadar şahsiyeti hürriyetine kavuşmuştur diyor. Burada İran Air'in bir reklamı var. Şimdi yine bu Tehran Times yazısının sağında yine Yüce Kur'an'dan bir alıntı var. And when they hypocrites meet those who believe, they say, we believe. And when they are alone with their shaitans, they say, surely we are with you, we were only mocking. 2.14 diyor. Ve o münafıklar inananlarla görüşürken şöyle derler. Biz inanmışlardanız. Ama kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında onlar şöyle der. Besbelli biz sizinleyiz. Biz inananlarla sadece alay etmekteydik. Şimdi münafıkların ne olduğunu demek ki Kur'an'dan iktibas edilmiş ayetler ile bizim çevirmeye gayret ettiğimiz mealini vermeye çalıştığımız ayetlerle anlatıyorlar. Şimdi bu münafıklar kimdir? Şimdi o Kur'an'daki bağlama göre değişebilir ya evrensel bir mesaj olabilir. Ama Tehran Times'ın kullanımında herhangi bir grup olabilir o münafıklar mesela. Kimi tenkit etmek istiyorlarsa mesela
Imam's vital decrees to the Islamic Revolutionary Organization's people. İmamın, yani Hümeyni'yi kastediyor. Ruhullah Hümeyni'yi. İslami devrim teşkilatlarına ve İslami halka duyurmak istediği hayati öneme haiz bazı kararnameler ya fetvalar diyebiliriz. Bunu kırmızıyla yazmışlar. İlginçtir. Buradaki renk düzenine baktığımda Hümeyni ile bağlantılı olan bir takım mühim şeylerin kırmızıyla yazılarak vurgulandığını anlıyoruz. Mesela sayfanın altında şöyle bir kırmızı yazılmış cümle var. Governments must awaken. They are digging their own graves through approval of this plan. İmam Hümeyni. Bunu nasıl çeviririz? Hükümetler uyanmalıdır diyor. Bu planı neyse bu planı tasdik etmek suretiyle hükümetler kendi mezarlarını kazmaktadırlar demiş Hümeyni. Şimdi Tahran Mahreçli bir haberi okuyalım. The leader of the revolution and founder of the Islamic Republic, Imam Hümeyni, yesterday, in a message on the occasion of Mobilization Week, said, "Nothing can harm the country and the Islamic Republic so long as you vigilant youths and noble nation are fervently present on the sea." Devrimin lideri ve İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni dün bir mesaj yayınlayarak Seferberlik Haftası'nın vesilesiyle mana ve ehemmiyetine uygun bir mesaj vermiştir diyor. Tabi bunun İran-Irak Savaşı'nın yoğun bir dönemine tekabül ettiğini de söyleyebiliriz. Burada savaş haberleri de var zaten. O bakımdan Mobilization Week'i böyle yorumlayabiliriz. Seferberlik Haftası. Demiş ki Hümeyni, İslam Cumhuriyeti'ni ve İran'ı tabii demek istiyor, ülkesini hiçbir güç zedeleyemez. Yeter ki siz gençler teyakkuzda olun ve bu soylu millet daima sahnede kendisini belli ederek fesatçılara imkan tanınmasın falan gibi bir şeyler söylemiş. The full text of Imam's speech in translation follows. Aşağıda diyor imamın verdiği nutkun tam bir tercümesini iktibas etmişizdir diyor. Şimdi tırnak açıp başlıyorlar. In the name of the God, the compassionate, the merciful. Besmele çekiyorlar. Merhametli, esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla diye çevirebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorlar. And this phrase be upon the honorable Iranian nation, which has stood and resisted bravely and sincerely against all events and dangers, with its great endurance. To people who have sacrificed wealth and lives in the path of Allah and the Islamic Republic, which is responsible for implementing progressive Islamic decrees. And peace be upon the armed forces
and fervent combatants who passionately seek their meeting with God, and who perform all kinds of sacrificial tasks and wholeheartedly defend truth and their endeared lands in the fronts and behind the fronts, and will continue their holy war until ultimate victory. Blessings and graces of Allah Almighty be upon the Mustazafin mobilization, who truly are a strong support of the Islamic Revolution and continue their valuable efforts and are capable of training millions of combatants with assistance from noble young volunteers. It is hoped that 20 million member army, which is the guardian of the Islamic Republic against the exploiters, will be created through the active participation of the great nation and the fervent endeavors of these dear youth. You noble youth must know that preservation of Islam and the Islamic country and the religion of truth is one of the greatest acts of worship, and it is an endeavor which the great prophets and imams made sacrificial efforts for. Military teaching and training in the pursuit of this goal is one of the most precious values we can have. Nothing will harm the country and the Islamic Republic so long as you fervent youth are present on the scene. You great nation, you want to defend the religion of Allah and aim to be the guardians of the country of the 12th Imam. Be assured that hand of Allah is forever protecting you, and healing graces are always present in you. He will thwart the plots of the East and the West and the mischievous ones. Though all satanic powers are trying from all directions to drag the Islamic Revolution towards defeat, because you have cut their hands from looting away the wealth of this oppressed nation, you beloved nation should all collaborate in order to solve the problems of your dear country, and must make all effort for the improvement of the Islamic objectives. Each group, in whatever position it is, must be active in the fulfillment of this supreme Islamic goal. The deputies of the Majlis should expedite the approval of law articles sent to them by various organs after investigation, take precautions, and heed observance of Islamic principles. If there are cases which require examination by specialists, they must invite and consult and exchange views with the specialists. The Guardian Council must express their views on the laws approved by the Majlis as to whether they concern the primary canon law, decrees, or the secondary ones. After a study of all aspects, officials of the government must expedite the execution of the law and must also take firm actions to ensure that the laws are not violated. They must hand over the trespassers of the laws from any layer or group they may be in to the courts so that they be punished. The Judicial Council, in its difficult and valuable task, must solve existing judicial problems quickly and must bring violators of the Islamic tenets to the courts and punish them according to the religious codes. And the combatants of the armed forces, the paramilitary troops, the committees, the popular forces among tribes, and other groups must work unceasingly day and night to improve the fight in the fronts and prevent the mischievous acts of hypocrites and deviated ones, though collaboration and information
from millions of committed people. The Reconstruction Crusade, the Mustazafin Foundation, and the officials in charge of the war-affected and homeless people must add to their activities. The Mustazafin Foundation, for whose anniversary I congratulate the Iranian nation, and the faithful, committed youths must still add to these precious efforts for training the youth and other youngsters, and the committed writers and intellectuals and the mass media should add to their volume of propagation in order to annul the extensive propagations of the enemies of the Islamic Republic of Iran. And the Cultural Council should try to help of the Mustazafin and the scientists to reopen the universities, continue their efforts in this direction, and it is binding on knowledgeable scholars to answer the call of the Council in connection with this vital task. And the noble nation who paved the way for the Islamic Revolution in all difficulties concerning war, military, economic and cultural problems must cooperate and attune themselves in this regard. And the sacred theological schools across the country should try more than ever for training religious judges, preachers, jurisprudents, and scientists, because we need these classes more now than in the past. The responsibilities of these classes are more than the past, and prominent ulama, Friday prayers leaders, and respectful preachers should increase their guidances and guidelines. They should alert the million masses of the people concerning ways for the protection of Islam and sacred principles and the Islamic Republic. They should impress on the committed Islamic million masses the necessity of communication in all the military, disciplinary, economic, social, and cultural affairs of the country. They should advise them to help the economy of the country, which is now one of the most important issues. They should tell the people to abstain from extravagance and avoid luxuries and not hold back from depositing their money, although it may be a small sum in the nation's banks, for running the wheels of the economy and for helping the Islamic government. They must tell people not to ignore assistance to the war and war-stricken people, and be diligent in the participation in the Mustazafin mobilization and in training for the protection of dear Islam. In short, today the Islamic Republic is a trust which has been granted to the Iranian nation by Almighty Allah. We, all the women, men, youth, and old, are responsible for the protection of this trust, and we all should be the guards for preserving this Islamic Republic by leaning on the Almighty Allah, the unity of the world, and by abstaining from differences. We should continue the direct path of humanity and Islam by the help of Allah. I pray to Allah
for successes of all of the people in the services of the people of Allah and His sacred religion. Şimdi bu Hümeyni'nin irad ettiği nutuğun tam metninin İngilizceye tercümesiymiş, öyle deniliyor. Şimdi bunu bir Türkçe'ye bir tercüme etmeye ve yorumlamaya gayret ediyorum. Ama yoruldum ben. Şimdi bu adamların nutuklarını okurken bile insana ter basıyor. Fidel Castro'nun nutuklarını dinlerken bile hakikaten insanı başka alemlere alıp götürüyor. Bu nutuklar böyle insanı nasıl derler, işte heyecanlandırıyor. Ama tabii burada biz heyecanlanmak değil, mümkün olduğu kadar soğukkanlılıkla hangi mesajları vermiş, ne demiş ama aslında neyi kastetmiş, onları belki biraz yorumlamak lazımdır.